30 yıllık hasretin sona erdiği, Azerbaycan'ın tarihi zaferinin başladığı gün 27 Eylül 2020. Bu tarihte Ermenistan Silahlı Kuvvetleri uluslararası hukuku hiçe sayarak ağır toplar ve çeşitli silahlarla saldırıya geçti. Bunun üzerine 28 Eylül 2020'de ilan edilen kısmi seferberlik kararnamesiyle Azerbaycan bir kez daha direnişin ve dirilişin sembolü oldu. Azerbaycan'ın şanlı ordusu haklı davasında tarih yazdı. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri 106. yıl dönümünü kutlarken Savunma Bakanı'nın açıklamaları gündeme damga vurdu. Bakan Zakir Hasanov, 2. Karabağ Savaşı sırasında Ağdam'da 15-18 bin Ermeni askerinin kuşatılmasına rağmen Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in büyük bir insani duruş sergileyerek imha emri vermediğini hatırlattı. Ve bu orduyu ayakta tutan şehitlerimiz, gazilerimiz, kahraman askerlerimiz ve Aliyev'in güçlü liderliği ve milli ordumuza verdiği önemdir açıklamasında bulundu. Ayrıca Azerbaycan'ın Türk ordusu modelini örnek alarak komando birliklerini güçlendirdiğini, Milli Savunma Üniversitesi ve Teknofest gibi adımlarla savunma kapasitesini artırdığına da dikkat çekti. Öte yandan 32 yıl önce Ermenilere esir düşen ve saha komutanı Vitali Balasanyan tarafından işkenceler verilerek öldürülen Azerbaycan'ın milli kahramanı Natiq Qasımov'u da anlatacağız. Detaylara geçmeden önce tarihin ve gündemin nabzını tutan GZT'nin YouTube kanalına abone olarak videolarımızı beğenerek benzersiz içeriklerle bakış açınızı değiştirebilirsiniz. Bir ulusun güçlü bugünü köklerinden aldığı güçle şekillenir. Peki Azerbaycan ordusu nasıl şekillendi ve bugünkü gücüne nasıl ulaştı? Azerbaycan Türklerine Çar Rusyası döneminde bilinçli olarak ordu kurulmasına izin verilmese de Çarlık Rusya'nın katıldığı tüm savaşlarda Azerbaycan Türkleri ön saflarda savaştı. Transkafkasya Komiserliği önderliğinde düzenli bir Azerbaycan ordusunun oluşturulması konusunu ilk defa gündeme getiren Fetheli Han Hoyski'dir. 1917 yılında Güney Kafkasya'da Azerbaycan Birliği oluşturuldu. Azerbaycan Kolordu'nun karargahı Tiflis'te olduğundan dolayı tüm işler buradan yönetiliyordu. Peki yeni oluşturulan askeri birlik silah ve mühimmatları nereden temin etti? 1914 yılında Rusya ile Osmanlı arasında başlayan savaş 1917 yılında Erzincan Anlaşması'nın imzalanmasıyla sona erdi. Bu anlaşma uyarınca Rus birlikleri Kafkas cephesinden çekilmeye başladı. Bundan en iyi şekilde yararlanmak isteyen Transkafkasya Komiserliği Güney Kafkasya'da dağılmış Rus askeri birliklerinin mühimmatını elinde tutmaya çalıştı. Tahmin edin, dağıtılan Rus askeri birliklerinin silahları hangi milli birliklere devredildi? Elbette Ermeni ve Gürcülere. Ancak Azerbaycan Şemkir istasyonunda konuşlanmış Rus alayının silahsızlandırılması konusunda bir karar aldı ve çok az sayıda silahları ele geçirdi. Ancak Bolşevikler Azerbaycan'da ulusal askeri birliklerin kurulmasını her türlü yollarla engellemeye çalıştılar. İşte o günlerde Osmanlı Devleti'nden ilk askeri yardım talepleri yapılmaya başladı. Tarihin hiçbir döneminde kardeşini yalnız bırakmayan Türkler, yeni kurulan milli askeri birliklerin örgütlenmesine yardımcı olmak için Türk subayı Hüsamettin Tuğaç önderliğinde bir heyetle yardım gönderdi. Hüsamettin Tuğaç, 1. Dünya Savaşı sırasında Kafkasya cephesinde Rusya'ya karşı savaşan kahraman Türk subayıdır. Kafkas İslam Ordusu'nun komutanlarından biri olarak Azerbaycan'ın bağımsızlık mücadelesine verdiği destek, onun sadece Türk askeri tarihinde değil, aynı zamanda Azerbaycan tarihinde de önemli bir yere sahip olmasını sağladı. Azerbaycan'da bağımsızlık eğilimlerinin ve milli duyguların yükselişe geçmesi Rusları endişelendiriyordu. Ermeniler Rusların desteğiyle Azerbaycan halkına karşı katliamlara hız kesmeden devam ediyorlardı. Ancak taşnak Bolşevik güçlerinin engellerinin yanı sıra gerekli maddi ve teknik altyapının olmayışı, askeri altyapının eksikliği, ulusal askeri birliklerin örgütlenmesini çok daha zorlaştırdı. Bunun neticesi olarak 1918'in Nisan ayında Osmanlı İmparatorluğu Harbiye Nazırı Enver Paşa, Kafkas İslam Ordusu'nun görevlerine ilişkin talimatı onayladı. Kafkas İslam Ordusu'nun komutanı Tümgeneral Nuri Paşa karardan 3 gün sonra Musul'dan Azerbaycan'a doğru hareket etti. Kafkas İslam Ordusu Azerbaycan topraklarına vardıktan sonra Osmanlı'nın 5. Piyade Tümeni ve General Ali Ağa Şıhlenski başkanlığındaki Azerbaycan Milli Birlikleri temelinde gücüne güç kattı. Nuri Paşa Azerbaycan'da halk tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. Mehmet Emin Resulzade korkunç bir anarşiye maruz kalan ve Rus saldırı
saldırganlığının tehdidi altındaki Azerbaycan Türklerinin Nuru Paşa'yı gökten inmiş bir kurtarıcı melek olarak karşıladığını yazıyordu. Ancak Ermenilerin Azerbaycan halkına karşı katliamları durmak bilmiyordu. Azerbaycan Türklerini daha fazla trajedi ve soykırımdan kurtarmanın tek yolu Osmanlı Türkiye'sinden resmi anlaşmaya dayalı olarak askeri yardım almaktı. Bu bakımdan Osmanlı İmparatorluğu hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti hükümeti arasında 4 Haziran 1918'de dostluk antlaşması imzalandı. Bu anlaşmanın 4. maddesinde Osmanlı İmparatorluğu hükümeti ülkenin asayiş ve düzeninin ve güvenliğinin sağlanmasında ihtiyaç duyulması halinde Azerbaycan Cumhuriyeti hükümetine askeri güçle yardım etmeyi taahhüt ettiğini belirtiyordu. Ordunun oluşturulması yolunda atılan en önemli adımlardan biri Alahit'te, yani özel Azerbaycan Kol Ordusu'nun kurulmasıydı. Kol Ordu'nun önünde duran asıl görev Bakü'nün çoğunluğu Ermenilerden oluşan Taşnak ve Bolşevik güçlerden kurtarılmasıydı. Lakin Kafkas İslam Ordusu Azerbaycan Kol Ordusu'nun faaliyetini geçici olarak durdurma emri verdi. Askeri kuvvetlerin tek komutayla yönetilmesi ihtiyacından doğan bu adım savaşın gidişatına olumlu etki yaptı. 15 Eylül 1918'de Bakü'nün Taşnak Bolşeviklerden kurtarılmasından birkaç gün sonra Azerbaycan Kol Ordu karargahı faaliyetlerine yeniden başladı. Orduda her anlamda millileşme süreci başlatıldı. Ordu inşa sürecinin hızlandırılmasına düzenli yardım sağlayan Enver Paşa'nın olağanüstü hizmetlerinden özellikle bahsetmek gerekir. Şöyle ki Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin teşkilatına bir defaya mahsus olmak üzere 2 milyon Türk lirası yardımında bulunmuş. Ayrıca Kafkas İslam Ordusu subay ve askerlerinin maaşları için ayda 50 bin lira tahsis edilmesini emretmişti. Fakat 1. Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle Güney Kafkasya'da dengeler yeniden değişti. 30 Ekim 1918'de sadece Türkiye için değil, Azerbaycan için de son derece ağır olan Mondros Barışı imzalandı. Anlaşmaya göre Türk ordusunun yakın zamanda Azerbaycan'dan ayrılması gerekiyordu. Türk askerlerinin Azerbaycan'dan çekilmesiyle Ermeni ayrılıkçılar yeni katliamlara başladılar. Bu durum Azerbaycan hükümetinin milli ordunun oluşturulmasına yönelik çalışmaları yoğunlaştırdı. Bu amaçla 23 Ekim'de Harp Bakanlığı'nın kurulmasına ilişkin karar kabul edildi. Milli mefkureye sahip olamayan bir millet tarihini ve bağımsızlığını koruyamaz. İnsanlara hürriyet, milletlere istiklal şiarı Mehmet Emin Resulzade'nin bağımsızlık mücadelesinin temeliydi. Resulzade sadece Türk dünyasında değil, tüm İslam aleminde ilk cumhuriyetçi yönetim sistemi olan Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin temel taşını attı. 27 Mayıs 1918'de Milli Şura'nın başkanlığına seçilen Resulzade, 28 Mayıs 1918'de Azerbaycan'ın bağımsızlığını tüm dünyaya ilan etti. Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti hükümeti Fetheli Han Hoyski'nin liderliğinde kuruldu. Böylece Azerbaycan halkı bir millet olarak ilk defa sadece Türk halkları arasında değil, tüm İslam Doğu dünyasında kendi milli devletini kurdu. Sadece 23 ay yaşamasına rağmen Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti döneminde milli ordumuz başta olmakla devletin her alanında millileşme süreci başlatıldı. 1828'de Çar Rusyası ile İran arasında imzalanan Türkmençay Anlaşması'yla Azerbaycan Güney ve Kuzey Azerbaycan olmakla iki yere parçalandı. Kaybedilen milli devletimiz Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla yeniden tesis edildi. Yeni yaranan devlet Rusların işgalcilik politikasına karşı tüm Azerbaycan topraklarında sıkı yönetim ilan etti. 26 Haziran 1918 yılında Azerbaycan Milli Ordusu'nun temeli atıldı. Milli ordumuzun teşkilatlanmasında önemli roller üstlenen Samet Bey Mehmandarov Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin savunma bakanı olarak atandı. Bakü'nün Taşnak ve Bolşeviklerden kurtarılmasına liderlik etti. Ordunun koordinasyonunu sağladı. Ancak Rusya'nın Azerbaycan'ı elden çıkarmak gibi bir niyeti yoktu. 1920'de Kızıl Ordu'nun Azerbaycan'ı işgal etmesinin ardından Azerbaycan Halk Cumhuriyeti devrildi. Mehmandarov bu dönemde Sovyet rejimi tarafından tutuklandı. Resulzade önderliğinde devletçilik gelenekleri Mehmandarov, Fetheli Han Hoyski, Ali Aşıklinski özelinde ise ordu prensipleri askeri tarihimizi hep şekillendirecek ve kalıcı bir miras olarak kalacaktır. Mehmet Emin Resulzade önderliğinde kazandığımız bağımsızlık sadece 23 ay yaşadı. Kafkasya bölgesinde demokrasiye dayalı ilk Türk devleti olarak tarihe geçti. Demokratik anayasa oluşturuldu ve devletin resmi dili Türkçe olarak belirlendi. Ama ne yazık ki Sovyetler Birliği Bakü'nün petrol zenginliklerini kontrol etmek ve Kafkasya'da etkisini genişletmek amacıyla 1920'de Kırmızı Ordu'yu Azerbaycan'a gönderdi. 28 Nisan 1920'de Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin varlığına son verildi. Azerbaycan Sovyet Sosyalist
Sosyalist Cumhuriyeti ilan edildi. Bu süreçte birçok Azerbaycanlı milli lider Bolşevikler tarafından sürgün edildi, hapsedildi veya işkenceyle öldürüldü. Sovyet işgaliyle birlikte Azerbaycan'daki mevcut milli ordu dağıtıldı ve yerine Sovyet modeline uygun yeni bir ordu yapısı kuruldu. Azerbaycan'daki askeri eğitim ve yapı tamamen Sovyet ordusu tarafından kontrol edildi ve denetlendi ve Sovyetler Birliği'nin bir parçası olarak Kızıl Ordu'ya entegre edildi. Bu işgal sırasında ve sonrasında birçok Azerbaycanlı general, subay ve sivil lider tutuklandı, sürgüne gönderildi veya infaz edildi. Bu dönemde Azerbaycan'ın doğal kaynakları ve insan gücü Sovyetlerin ulusal çıkarları için kullanıldı. Yaklaşık 700 bin üzeri erkek ve 11 binden fazla kadın Kızıl Ordu'ya zorunlu olarak alındı ve Avrupa'nın çeşitli cephelerinde savaşmak zorunda bırakıldı. Bu süreçte Sovyetler Birliği Azerbaycan halkının ulusal kimliğini ve bağımsızlık arzusunu bastırmak için çeşitli kirli ve hain politikalar izledi. Erkekler orduya sürülüyor, kadınlar ise arka cephede ordunun ihtiyacını karşılamak için gece gündüz çalışıyorlardı. Azerbaycanlı askerler Sovyet ordusunda Rusça eğitim gördüler ve kendi dillerini ve kültürlerini kullanmalarına izin verilmedi. Bu, Azerbaycanlıların ulusal kimliklerinin baskı altına alınmasına yönelik bir strateji olarak kullanıldı. Bakü petrolü ve savaşçı Azerbaycan Türkleri olmasaydı, Sovyetler her yıl kutladığı faşizm üzerinde Zafer Bayramı'nı bugün kutlayamazdı. 1941 yılında 23,5 milyon petrol üretildi ve bu Sovyet Cumhuriyeti'nde üretilen petrolün %71,4'ü ile Azerbaycan tarihindeki en yüksek rakamdır. Gelin diğer Sovyet ülkeleriyle kıyaslama yapalım. Kazakistan 1941 yılında 2 milyon, Türkmenistan ve Özbekistan ise 1 milyon ton varil petrol üretimi yapmaktaydı. Kırgızistan ise 0,1 milyon ton petrol üreterek daha çok madencilik açısından katkı sağlıyordu. 1940-1945 yılları arasında Sovyetler Birliği toplamda 45-50 milyon ton varil petrol üretti. Bakü'den sağlanan petrol, Sovyet savaş sanayisinin en önemli enerji kaynağıydı. Ancak ne kadar acı bir durum ki siyasi uzmanlar, tarihçiler ve Rus propagandacıları bu işgalcilik politikasını bilincimize kahramanlık destanı olarak enjekte ediyorlar. Azerbaycan'da 1980'lerin sonlarına doğru Sovyet karşıtı ve milliyetçi hareketler güç kazandı. Özellikle 1988'de Karabağ Savaşı'nın başlaması Azerbaycan'da Sovyetler Birliği'ne karşı duyulan öfkeyi artırdı. 20 Ocak 1990'da Bakü'de Sovyet ordusu tarafından gerçekleştirilen ve tarihe Kara Ocak olarak geçen katliam Azerbaycan halkının bağımsızlık arzusunu daha da pekiştirdi. Sovyetlerin dağılmasıyla 18 Ekim 1991'de devlet bağımsızlığına ilişkin anayasa kanunu kabul edildi. Bağımsızlığın hemen ardından Sovyetler Birliği'nden kalan askeri malzeme ve teçhizatı milli orduya kazandırmak için çaba sarf edildi. 1993 yılında Cumhurbaşkanı seçilen Haydar Aliyev milli orduyu yapılandırmak için önemli adımlar attı. Türkiye ile yakın askeri ilişkiler kurarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin eğitim ve tecrübesinden yararlandı. Rusya ile stratejik silah anlaşmaları Sovyet dönemi silahlarının modernizasyonunu sağladı. 1994 yılında NATO'nun barış için ortaklık programına katılım askeri alandaki işbirliklerini güçlendirdi. 1997 yılında Rusya ile imzalanan Stratejik İşbirliği Anlaşması silah tedarikini güvence altına almak, askeri donanımların modernize edilmesi bağlamında da destek sağladı. İlham Aliyev 2003 yılında Azerbaycan Cumhurbaşkanı olarak göreve başladığında savunma ve askeri modernizasyon konularına özel bir önem verdi. Aliyev, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'ni bölgedeki en güçlü ordulardan biri haline getirmeyi hedefledi ve bu amacına ulaştı. İlham Aliyev'in güçlü liderliği sayesinde Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Güney Kafkasya'da en güçlü ordu haline geldi ve Global Firepower raporuna esasen dünyanın ilk 50 ordusu arasında yer alıyor. Şanlı Azerbaycan ordusu 2016'da gücünü tüm dünyaya kanıtladı. Ermeni ordusunun provokasyonlarına karşılık hızlı karşı saldırı operasyonuyla düşmanı yenilgiye uğrattı. Bir diğer başarı 2018 yılının Mayıs ayında Günnüt zaferiyle elde edildi. Bu operasyon sonucunda Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin ve Şerur bölgesinin 11.000 hektardan fazla alanı düşmandan kurtarıldı ve devlet sınırı boyunca mevziler Azerbaycan ordusunun kontrolüne girdi. Azerbaycan ordusunun 27 Eylül 2020'de başlayan Vatan Savaşı'nda İlham Aliyev'in vizyoner komutanlığıyla kazandığı şanlı zafer sadece Azerbaycan tarihinde değil, dünya askeri bilim tarihinde de önemli bir iz bıraktı. Bu zaferin onuruna 10 Aralık'ta Bakü'de Zafer Geçidi düzenlendi ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin modern silah ve teçhizatının yanı sıra savaş alanında imha edilen veya ganimet olarak ele geçirilen mühimmat ve askeri teçhizat da sergilendi.
Zakir Hasanov 2. Karabağ Savaşı'nda Ağdam'da 15-18 bin Ermeni askerinin kuşatıldığını ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in insanlık adına önemli bir karar alarak bu birliklerin imha edilmemesi talimatını verdiğini vurguladı. Bakan, ekonomik gücümüz sayesinde güçlü ordu kurduk, uzman askerler yetiştirdik. Biliyorsunuz ki orduda profesyonel askerlerin hizmet etmesi büyük bir bütçe talep ediyor. Azerbaycan'ın iktisadi gücü sayesinde devletimiz orduya her türlü imkan sağlıyor açıklamasında bulundu. Doğu Zengezur ve Kelbecer'de yeni askeri birliklerin açılmasından da bahseden Hasanov, Nisan 2022'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in emriyle askeri eğitim alanında yönetimi geliştirmek amacıyla Milli Savunma Üniversitesi'nin kurulmasında Türkiye'nin Milli Savunma Üniversitesi'nin model alındığını da sözlerine ekledi. Azerbaycan ordusunun Türk ordusu modeli kapsamında yapılandırıldığı ve askeri eğitim ve tecrübe paylaşım yapıldığı açıklaması da dikkat çekti. Fatih Sultan Mehmet, "Ben İstanbul'u fethetmeden evvel içimde o şehri fethetmeye dair bir iştiyak duymuştum," der. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanı Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatları ve siyasi becerileri doğrultusunda eski savunma bakanlarıyla kıyaslandığında Zakir Hasanov'un vizyoner liderliği ve stratejik kararlılığı da ordunun bugünkü başarısında belirleyici rol oynadı. Horadiz operasyonu da dahil olmak üzere Karabağ'a yönelik operasyonlarda görev aldı. 22 Ekim 2013 tarihinde Savunma Bakanı olarak atandı ve en yüksek askeri rütbe olan Orgeneral rütbesi verildi. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri 106. yıl dönümünü kutlarken 32 yıl önce Ermeniler tarafından esir alınan Natik Qasımov'un hayat hikayesi ve sarsılmaz iradesi bizleri derinden etkilemenin ötesinde hem de gururlandırdı. Bundan tam 32 yıl önce Hocalı'nın Pirler Köyü'ndeki kilisede düşman kuşatması sırasında 5 gün boyunca tek başına savaştı. Ermenilerin methettiği General Vitali Balasanyan'ın grubu onu savaşta yenemedi. Natik Ermenilere öylesine kahramanca direniş göstermişti ki düşman karşısında bir ordunun olduğunu zannediyordu ve onlar hileye el attılar. "Teslim olmazsanız esirleri vururuz." Natik Qasımov elinde 3 renkli kutsal Azerbaycan bayrağıyla kiliseden çıkınca düşman şaşkına döndü. Natik Qasımov yakalandı. Kendini feda ederek 22 Azerbaycan vatandaşını kurtardı. Bir müddet önce Natik Qasımov'un saha komutanı Vitali Balasanyan tarafından korkunç işkenceler yapılarak öldürüldüğü bilgisi verildi. Vefatından sonra Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Natik Qasımov'a Azerbaycan'ın milli kahramanı unvanı verilmesine ilişkin kararname imzaladı. Gerçek kahramanlık zorluklar karşısında gösterilen cesaret ve vatan sevgisidir. Kahramanlığın sembolü Natik Qasımov'u ve onun timsalinde kahraman şehitlerimizi, gazilerimizi unutmayalım, hep anlatalım. Bir millet askerine ve ordusuna olan inancıyla ayakta durur. Türk milletinin askerine ve ordusuna olan sevgisi, saygısı ve güveni köklü kültürel ve milli değerdir. Başta şehit ve gazilerimiz olmak üzere Türk milletinin kahraman ordusuna sonsuz minnet ve teşekkürlerimizle. 30 yıllık hasretin sona erdiği, Azerbaycan'ın tarihi zaferinin başladığı gün 27 Eylül 2020. Bu tarihte Ermenistan Silahlı Kuvvetleri uluslararası hukuku hiçe sayarak ağır toplar ve çeşitli silahlarla saldırıya geçti. Bunun üzerine 28 Eylül 2020'de ilan edilen kısmi seferberlik kararnamesiyle